Evet dostlar, azdan az çoktan çok kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir önceki videomuzda sirke yapımını sizlerle paylaşmıştık. Şimdi sıra geldi sirkelerimizi sıkma işlemine. Sirkelerimizi sıkarken nelere dikkat ediyoruz, neleri bilmemiz gerekiyor? Öncelikle bunlardan birazcık bahsedelim. Sirkeyi ne zaman sıkacağımızın işareti bize şu şekilde oluyor. Sirkelerimizin üzerinde, şu bidonlarımızın üst kısımlarında sirke anası adını vermiş olduğumuz bir bez gibi bir şey var. Böyle yumuşak, cıvık bir madde var. Bu sirke anası bidonlarımızın üzerinde oluştuğu zaman sirkemizin artık olgunlaştığını, sıkılabilir seviyeye geldiğinin bir işaretidir. Bu şekilde oluştuğu zaman bunu sıkabiliyoruz. Bizim buradaki bazı sirkelerimiz işlerin yoğunluğundan dolayı bir türlü sirke sıkmaya vaktimizin kalmamasından dolayı geçmiş durumda oldu. Yani ne oldu? Sirke anası oluştu ama sıkmayınca bu sefer yavaş yavaş üst tarafından üzümlerimiz, sirkemiz çürümeye başladı. Sizlerin bunlara dikkat etmesini istiyorum. Burada sirkenizin takibini düzenli yapın. Sirkenizin sıkılıp sıkılmayacak seviyeye gelip gelmediğinin takibini yapmanız gerekiyor. Şimdi bakın sizlere şöyle sirke anasını göstereyim. Şunlar bizim bidonlarımızın üzerinde yer alan sirke anaları. Tamamıyla istediğimiz şekilde sirke anası oluşmadı. Ama sirkemizin herhangi bir oluşumunda, sirkelik tadında herhangi bir sıkıntı, herhangi bir problem mevcut değil. Şimdi bu bidonlarımızda yer alan sirkelerimizi güzelce sıkma işlemine, aşamasına başlıyoruz. Şimdi sirkelerimizi sıkmak için nasıl bir malzeme kullanıyoruz derseniz, şu şekilde görmüş olduğunuz gibi elimizde bir tane süzeyimiz var. Alt tarafında da kovamız var. Kovamızın üzerine bu görmüş olduğunuz süzgecimizi güzelce yerleştiriyoruz. Süzgecimizi yerleştirdikten sonra bidonumuzun içerisinde yer alan üzümlerimizi süzgecimizin içerisine koyup sıkma işlemine başlıyoruz. Gelin hep birlikte başlayalım. Şimdi ilk olarak bir adet bidonumuzu güzelce süzemizin içerisine alıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bidonumuzu güzelce çıkarıyoruz. Bakın şu şekilde kamerayı yakınlaştırıp sizlere üzümümüzün nasıl olduğunu gösterelim. Görüyor musunuz? Üzümlerimiz gayet güzel şekilde oluşmuş, sirke olmuş durumda. Sirkeyi sıkma işlemine başlamadan önce bakın şu bizim süzgecimize almış olduğumuz üzüm tanelerinin güzelliğini, ben kaliteli ve efsane bir sirke oldum mesajını sizlere de kamerayı yakınlaştırarak göstermek istiyorum. Üzümlerimizin bu bütünleşmesi, bu şekilde içerisindeki olgunlaşması gayet güzel şekilde gerçekleşmiş. İstediğimiz seviyedeki ve kalitedeki zirveyi bulacak olan üzüm sirkemizi elde etmiş bulunmaktayız. Bu şekilde kamerayı yakınlaştırarak bu üzümlerin olgunlaşma evresini, sirkeleşme evresini de sizlere bu şekilde yakından göstermek istiyorum. Evet, şimdi aşamamıza başlayalım. Bu şekilde demir süzgecimize sıkacak olduğumuz üzümlerimizi ekledikten sonra ne yapıyoruz? Süzgecimize bu şekilde bidonumuzdaki sirkemizi boşalttıktan sonra üzerine bir miktar su eklemesi yapıyoruz. Bakın şu şekilde bir adet suyumuzu güzelce üzerine döküyoruz. Bu su eklemesini niçin yapıyoruz? Sirkemiz aşırı şekilde çok böyle aşırı etkili bir sirke olmasın. İstediğimiz normal insanların midesinde girip rahatsızlık vermeyecek şekilde sirke oluşabilmesi için bu su eklemesini yapıyoruz. Bu su eklemesini yaptıktan sonra güzelce şimdi sıkma aşamasına başlıyoruz. Bu şekilde güzelce elimizle kuvvet uygulayarak üzümlerimizi sıkma işlemini gerçekleştiriyoruz. Burada bu işimize başlamadan önce elimizi güzelce sabun ile yıkama işlemimizi gerçekleştirdik. Eğer ki siz eldiven de kullanabilirsiniz ama biz bu şekilde çalışmayı tercih ediyoruz. Bu şekilde üretim yapmayı tercih ediyoruz. Kendimize ürettiğimiz için herhangi bir eldiven, herhangi bir koruyucu ekipman kullanma ihtiyacı hissetmiyoruz. Ama bunu bizden özellikle isteyenler olduğu zaman onlar için de eldiven kullanmayı ihmal etmiyoruz. Burada elinizin, bileğinizin gerçekten kuvvetli olması gerekiyor. Şu anda biz yaklaşık bir 10 bidona yakın sıkma işlemi gerçekleştireceğiz. Gerçekten parmaklarınız, bilekleriniz aşırı şekilde güç, kuvvet uygulaması gerekiyor. Bunun için de buna özen gösterip dikkat edebilirsiniz. Antrenmanlı olan, biraz daha güçlü olan erkeklere sıktırabilirsiniz. Yıllardır bu evde sirkeyi ben sıkıyorum. Sirke sıkma işi burada bana ait bu evde. Sirkelerin hepsini düzenli olarak her yıl Allah ömür verdiği sürece sıkma işlemine devam ediyoruz. Çünkü gerçekten parmaklarda, bilekte ciddi manada güç isteyen bir uygulama. Evet, son olarak görmüş olduğunuz gibi
Güzelce işlemimizi, sıkma işlemimizi bitirdik. İki avucumuzun arasını alıp son olarak güzelce kuvvet uyguluyoruz. Ve ardından bu posayı ne yapıyoruz? Bu posayla alakalı herhangi bir yapabileceğimiz işlem mevcut değil. Bu posayı güzelce çöpe atma işlemini gerçekleştiriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi 5 litrelik bidonumuzun içerisinde yer alan üzümlerimizin güzelce sıkma işlemini gerçekleştirdik. Aynı uygulamalarımızı diğer bidonlarımız için gerçekleştirme işlemlerimize devam ediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi kovamızın içerisine güzelce sirkelerimizi sıkma işlemini gerçekleştirdik. Yaklaşık 30 litreye yakın sirke elde etmiş bulunmaktayız. Şimdi bu sirkemizi bu şekilde kovamızın içerisine sıkma işlemini gerçekleştirdikten sonra bidonlarımıza nasıl alıyoruz? Şu şekilde 5'lik pet bidonumuzun üzerine bir adet yazmamızı güzelce bağlıyoruz ağız kısmına. Ağız kısmına yazmamızı bağladıktan sonra kovamızın, helkemizin içerisindeki sirkemizi güzelce bu tülbent yardımıyla süzerek bidonumuzun içerisine alıyoruz. Bakın görmüş olduğunuz gibi burada tülbent yardımıyla süzme işlemine kesinlikle dikkat edelim. Buna özen gösterelim. İstediğimiz kaliteyi, istediğimiz güzelliği elde edebilmek için bu büyük bir önem arz ediyor. Tabi şu arada görmüş olduğunuz gibi yerlerde battı, ister istemez kirlenmeler meydana geldi. Bunun için de yapabileceğimiz bir şey yok. Sonuçta bir sıkma işlemi gerçekleşiyor. Elbette ki kirlenecek, sağa sol kirlenebilir. Onda da sıkıntı yok. Temizliğini gerçekleştireceğiz inşallah. Bu şekilde tülbentle süzerek güzelce sirkelerimizi bidonlarımızın içerisine alıyoruz. Şimdi ben sizlere burada bir konuya daha değinmek istiyorum. O konumuzda bakın şurada bir adet sirkemiz var. Sirkenin içerisini görüyor musunuz? Çürümüş. Üst taraftaki üzümler niçin çürümüş? Sirke nasıl çürür? Neden çürür? Bunun da açıklamasını yapalım. Bildiğiniz gibi köy işleri yoğun oluyor. Buradaki yoğunluktan dolayı biz bazı bidonlarımızda gecikmeler meydana geldi. Bu gecikmelerden dolayı da bidonlarımızın üst kısmı görmüş olduğunuz gibi üzümlerimiz çürüdü. Eğer ki sirke vaktinde bu şekilde sıkma işlemi gerçekleşmezse bu şekilde çürüme meydana gelir. Bu çürüme niçin olur? Nasıl olur? Bunun bir çözümü var mı peki? Bu çürüme sirkenin sıkma vakti çok fazla geçtiği zaman meydana gelir. Bizlerde de dediğim gibi işlerin yoğunluğundan dolayı bazı gecikmeler meydana geldi. Onu da sizlere göstermek, anlatmak, ifade etmek istedim. Sizlerin de başına böyle bir durum gelirse şaşırmayın diye bunun da sizlere bilgisini veriyorum. Bu görmüş olduğunuz şekilde bakın üzümlerimiz çürümüş. Bunda ne yapacağız? Bu çürüyen üst kısmını alacağız. Bu sirkemizin alt kısmı sağlam. Çünkü bu üst kısımda çürüme meydana gelir, alt kısımda sıkıntı olmaz. Şimdi güzelce bu çürüyen kısmın üst kısmını güzelce bidonumuzdan çıkartıyoruz. Bakın şu şekilde şu üst kısmı güzelce çıkartıyoruz. Ben burada sizlere hem çürüyeni göstermek istiyorum hem nasıl olduğunu, yani herhangi bir durumla karşılaştığınız zaman ya bu nasıl oldu, bunun bir çözümü var mı diye kafalardaki soru işaretlerini tamamen silme amacıyla bunları sizlere gösteriyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu çürüyen kısmı aldıktan sonra alt taraftaki sirke oluşumu gerçekleşmiş olan üzümlerimiz kaldı. Çok az bir üzüm kaldı ama sonuç itibariyle orada sirkelerinde, oranın sirkesinde herhangi bir sıkıntı yok. İster kullanabilirsiniz, isterseniz atabilirsiniz. Bu sizin tercihinize kalmış, sizin tüketim şekline kalmış. Ama bunun da böyle bir durumun gerçekleşebileceğini, bunun da böyle bir çözüm uygulanabileceğini sizlere göstermek, anlatmak, ifade etmek istedim. Bu da karşılaşılabilecek olan durumlardan bir tanesi. Şimdi sizlere süzmüş olduğumuz sirkenin içeriğini gösterelim. Şu kısımda da görmüş olduğunuz gibi tülbent yardımıyla, yazma yardımıyla süzmüş olduğumuz sirkemiz mevcut. Gayet rengi güzel oldu. Kalitesi efsane gözüküyor. İnşallah kameradan da belli oluyordur kalitesinin ne kadar efsane olduğunun. Ev yapımı, el yapımı sirkenin nasıl olması gerektiğinin bir önceki videomuzda detaylı olarak anlatmıştık. Şimdi de bu sıkma işlemiyle alakalı bilinmesi gerekenleri sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Burada kafalarda şu soru işareti kalabilir. Niçin sirkemizi sıktıktan sonra tekrardan tülbent yardımıyla bu şekilde süzme işlemini gerçekleştiriyoruz?
Her ne kadar da süzek yardımıyla sıkma işlemini gerçekleştirdiğimiz için üzümün tortuları bu süzeğin deliklerinden geçiyor. Çünkü süzeğin delikleri büyük. Burada tekrardan tülbentle süzüyoruz ki burada üzümün tortuları var. Bu tortular tekrardan sirkemize geçmesin diye, saf sirkeyi elde edebilmek için. Bakın şu yazmadan, tülbentten umarım belli oluyordur. Üzümün tortuları bakın şurada güzelce biriktirdik. Bu şekilde sirkemizi daha kaliteli, daha efsane bir noktaya getirmeye çalışıyoruz. Buradaki tülbentle süzmemizdeki amaç bu şekilde. Son olarak 10. bidonumuzdaki sirkemizi, üzümümüzü sıkma işlemini gerçekleştiriyoruz. Onu tekrardan sizlere son olarak anlatmak istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi bidonumuzu güzelce süzgecimizin içerisine alıyoruz. Bidonumuzun içerisindeki üzümlerimizi. Bu şekilde aldıktan sonra bir miktar su eklemesi yapıyoruz. Bunların hepsi göz kararı olacak şekilde. Süzgecimizin içerisine üzümlerimizi aldıktan sonra göz kararı olacak şekilde bir miktar su eklemesi yapıyoruz. Bakın şu şekilde güzelce suyumuzu ekledik. Ardından sıkma işlemine devam ediyoruz. Süzgecimizin içerisinde yer alan üzümlerimizi güzelce sıkıp suyunu bitirdikten sonra yine bir miktar su eklemesi yapıyoruz. Son olarak bakın bu ikinci su eklememiz ve bunu son olarak yapıyoruz. Bu şekilde suyumuzu ekledikten sonra ardından güzelce sıkma işlemimize devam ediyoruz. Tüm sularını sıktıktan sonra son olarak şu şekilde elimizin içerisine alıp içerisindeki kalan son miktar suları da güzelce çıkartma işlemini gerçekleştiriyoruz. Ve ardından güzelce onu bırakıyoruz. Bu şekilde sıkma işlemimize aynı göstermiş olduğum, anlatmış olduğum şekilde devam ediyoruz. Görüyor musunuz? Buradaki tülbent yardımıyla süzme işlemini gerçekleştirdik ve çıkan bu tortuyu sizlere göstermek istiyorum. Tülbent yardımıyla süzme işlemi neticesinde çıkan tortumuz da bu şekilde. Kesinlikle tülbent yardımıyla süzme aşamasına özen gösterelim. Buna dikkat edelim. Bu tortular sirkemizin içerisinde yer almasın, bulunmasın. Görmüş olduğunuz gibi toplamda 25 litrelik sirkemizi elde etmiş bulunmaktayız. Şöyle kameramı yakınlaştırıp sirkelerimizin içerisini sizlere göstermek istiyorum. 10 numara 5 yıldız olarak adlandırabileceğimiz efsane sirkelerimizi elde ettik. Şimdi burada yine de her ne kadar tülbent yardımıyla süzme işlemini gerçekleştirsek de bu bidonlarımızın dibinde bazen küçük küçük tortular oluşabilir. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Zaten bu tortular zamanla çökecektir. Sizler bu şekilde tülbent yardımıyla süzdükten sonra kullanma işlemine devam edebilirsiniz, başlayabilirsiniz. Şimdi tülbent yardımıyla süzdükten sonra sirkelerimizi hangi aşamalardan geçiyor, daha neler yapmamız gerekiyor, kullanım aşamasına gelebilmesi için hangi işlemlere uyguluyoruz, gelin onları sizlere gösterelim. Sirkelerimizi bu şekilde bidonlarımıza koyduktan sonra ilk olarak içerisine 1 yemek kaşığı kaya tuzumuzu ekliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi 5 litrelik bidonumuzun içerisine 1 yemek kaşığı kaya tuzumuzu ekledik. Her birine 1 yemek kaşığı olacak şekilde kaya tuzu eklemesini yapıyoruz. Tüm bidonlarımıza kaya tuzumuzu ekledikten sonra göz kararı olarak ortalama 1 yemek kaşığı da üzüm pekmezimizi ekliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi üzüm pekmezlerimizi de sirkemizin içerisine ekliyoruz. Burada göz kararı koyuyoruz. Kimisine 2 yemek kaşığı oluyor. Kimisine 1 yemek kaşığı olacak şekilde güzelce pekmez eklememizi yaptık. Tuz ve pekmezimizi ekledikten sonra bidonlarımızın içerisindeki sirkelerimizi karıştırma işlemine başlıyoruz. Homojen bir hale gelinceye kadar karıştırma işlemine devam ediyoruz. Şu anda sirkelerimiz kullanıma hazır. Efsane bir sirke elde ettik. Burada akıllara şu soru gelebilir. Bu pekmez ve tuz niçin eklendi? Normalde videolarımdan benim kanalımı takip edenler, beni dinleyenler genel itibariyle bilirler ki çoğu yapmış olduğumuz işte gerekçenin sebebini ve nedenini aktarmayı severim. Bunun sebep ve nedenlerini olabildiğince aktarmaya çalışırım. Ama bu konu hakkında %100 bir bilgim olmadığı için bunları size aktaramıyorum. Bu şekilde yıllardır yapa geldiğimiz bir uygulama ve bu sonuçtan gayet memnun olduğumuz için bu şekilde uygulamayı gerçekleştiriyoruz. Şimdi gelin hep birlikte sirkemizin testini yapalım. Bakalım o istediğimiz keskinliği, o istediğimiz efsane ve zirvedeki lezzet ve tadı yakalayabilmiş miyiz? Bunun testini gerçekleştirelim. Elimize kaşığımızı aldık. Sirke tadımını gerçekleştiriyoruz. Evet, kaşığımızın içerisine çok fazla almadık. Gördüğünüz gibi az bir miktarda aldık. Çünkü bu sirke gerçekten yıllardır yaptığımız lezzetini ve tadını ve keskinliğini bilmiş olduğumuz bir sirke. Bakalım nasıl olmuş.
Resmen boğazımızı yaktı geçti, yıktı geçti. Yine efsane bir lezzeti, 10 üzerinden 10 vereceğimiz efsane bir sirkeyi elde etmiş bulunmaktayız. Koronada kullanılabilecek zirvede bir sirke tarifini sizlere A'dan Z'ye bildiğim kadarıyla aktarmaya çalıştım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kanala abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayalım.